Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için özellikle oyuna yeni başlayacak olanlar, başlamış olanlar ve biraz daha ilerletmiş olanlar için güzel bir taktik vereceğim abi. Bilenler mutlaka vardır. Lütfen yorumlar kısmına şey yazmayın. Reis bunları da biz biliyoruz zaten anlatma diye, ama bilmeyen çok kişi vardır. Özellikle oyuna yeni başlayanlar. Güzel bir taktik. Ben size bunu anlatacağım dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi taktiğimiz şu. Buradan ben donanımlarımı açtım. Donanımımıza girdim. Şimdi herhangi bir donanıma tıkladığında burada ne diyor? Silah alevlendirme becerisi artı 2 ateşle dövülen etkisi diyor. SP yenileme artışı diyor. Bunlar bonuslar abi. Bu bonusları nerede kullanıyoruz? Onları da ben göstereyim. Beceriler kısmına geldiğimizde burada mesela Assassin kullanıyorsanız genelde zehir kullanılır. Kesip biçme kullanılır. İşte tekme kullanılır. Level'ınıza göre hangi skill'i kullanıyorsanız oradan abi örnek veriyorum. Kesip biçmede 3 tane yenileme etkisi bonusu var. Mesela benim üstünlük artı 2 veya şu kesip biçme artı 1 şu hareket. Tıkladığında fırlatma bıçağıma benim bu etkiyi getirmişim. Siz de ekipmanınızda bu bonusları eklerseniz o kullandığınız skill'in etkisi 2'ye 3'e katlıyor abi. Yani donanımımızın seviyesi küçük olsa bile bu bonusları eklediğinizde efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim ben sizlere. Damage'de basacağız. Şimdi abi Damage'e giriyoruz. Geldim Damage'yi açtım. Ekipmanı imal et dedim abi. Kullandığınız zırh hangisi ise, yani üzerinizdeki zırh hangisi ise şuradan alttan çizgili kısma tıklıyorsunuz abi. Tüm seçimleri kaldır dedim. Şimdi ben burada Epic ve Efsanevi'yi seçmeyeceğim. Nadir'i seçtim. Buradan tüm kademeleri seçebilirim. Yani oyuna yeni başladıysanız 1 veya 2, biraz daha ilerlediyseniz 3, 4, 5 veya gidebilirsiniz. Buradan hangi seti kullanıyorsanız onu, ben şampiyon kullanayım, tıkladım. Başvur dedim abi. Şimdi mesela ben bıçaklarımı bir etki vereceğim. 5. seviye bıçak kullanıyorum diyelim ben. Burada gördüğünüz gibi hayvan derisi istemiyor abi. Nadir'i seçtiğim için. Biraz daha üst seviye seçseydim hayvan derisi isteyecekti. O biraz daha dediğim gibi ileri düzey. Buradan bunu seçtim. Çift hane yapmanız lazım. Mesela 6 tane basma veya 10 tane basalım. 10 tane basıyorum şimdi. Tıkladım. 10 tane bastık. 5. seviye. Yani siz hangi seviyeyi kullanıyorsanız silah onu o şekilde yapın. Sonrasında bir geri dedim. Buradan ekipmanı yenile diyeceğim abi. Sonrasında o bastığımız 10 tane var ya, ona da ilkini seçtim, tıkladım. İkinciyi de seçtim. Yenile dedim. Silah alevlendirme becerisi artı 1 ateşle dövülen etkisi diyor. Yani bu Assassin kullandığım için böyle. Burada kılıç olsaydı hangisine göre, işte paralı askere göre mi, şövalyeye mi göre etki de o şekilde olacaktı. Hasar artışı 2.3. Mesela benim işime yaramayan bir bonus. Bunu tıkladım abi. Sonra ikinciyi seçtim. İkinciyi tıkladım. Yenile dedim. Pusu becerisine artı 1 diyor. Saldırı gücü artışı oranı 5. Yani kullanılabilir. Üçüncüyü tıkladım abi. Bir de buna bakalım. Kesip biçme etkisine artı 1 istifade ediyor. Bak güzel bu. Saldırı gücü artışı da %5. Bu güzel. Mesela ben silahım olmasaydı bunu kullanırdım. Hepsini deneyelim. Zehir falan gelir belki. Zehir becerisine artı 1 paslı zırh etkisi. Yani zehir becerisi kullanıyorsanız bu etkiyi de kullanabilirsiniz abi. Sonuncuyu da bakalım. Şu muydu? Aynen. Çevik hareket becerisine artı 2. Çevik hareketi kullanıyorum abi ben. Delci güç. Onu da kullanıyorum. Şimdi burada bir tane silahımız çıktı mesela. Zehir etkisine olan. Aynı şeyi zırha da yapacağız abi. Diğer artanları ne yapacağız derseniz, diğer artanları da göstereyim abi. İşinize yaramayanlar var ya. Buradan tıkladım. Set araştırmasına geldim. Tıkladım abi. Buradan girdim. Hangisi işime yaramıyorsa. Buna da bir işime yarıyordu. Hangisiydi o? Silahlandırma becerisi değil. Değil. Mesela bunu çıkarttım geri. Bir de şu ayakkabıya tıklayalım. Sonrasında bunda zırhınıza basabilirsiniz abi. Setinize basabilirsiniz. Aynı işlemi zırh içinde, başlık içinde, kolluk içinde, ayakkabı içinde kullanıp kullandığınız set hangisi ise seviye olarak onlara bu etkileri verebilirsiniz abi. Etki şeysi kullanmadan. Şunu kullanmadan göstereyim hemen. Şunlardan kullanmadan. Çünkü bunlar çok pahalı. Bunlardan kullanmadan direkt buna zaten şuradaki etki değiştiriyor. Siz o şekilde yaparak işinize yarayan etki hangisi ise onu getirebilirsiniz dostlar. Bu dediğim gibi başlangıç ve orta seviye oyuncular için. İleri seviyeler zaten hayvan kesip veya şu az önceki gösterdiğim materyali var ya, onlardan alıp istedikleri etkiyi atmışlardır.
yeni başlayanlar ve orta düzeyler için bu gösterdiğim yöntem bayağı işe yarayacaktır dostlar. Aynı şeyleri kuyumcu için oluyor muydu? Dostlar umarım taktiği veya videoyu beğenmişsinizdir. O şekilde 10'ar tane basın abi. Dediğim gibi üstüne ataraktan etki getirmeye çalışın. Burada dikkat etmeniz gereken husus, hangi beceriyi kullanıyorsanız onun etkisini getirin. Herhangi bir silah fark etmez. Sadece ben mesela şu kesip biçme, şu. Bunu fırlatma bıçağı var ya, ona getirdim. Siz de o etkiyi herhangi bir zırhınıza veya başka bir şeye denk getirebilirsiniz. Hangisini kullanıyorsanız onu getirin. Kalanları da setinize basabilirsiniz abi. Hiç zarar etmiş olmazsınız yani. Düz bıçak kullanmak yerine mesela etkili bıçak kullanırsanız hasarınız, savunmanız, TP'niz, şunlar bunlar, her şeyiniz artar dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Videoyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Eğer ki benim atladığım, es geçtiğim veya bu taktikle alakalı bildiğiniz bir taktikler varsa lütfen onları da yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Ki hem ben de öğrenmiş olurum hem de diğer arkadaşlar da öğrenmiş olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Meydana bıçağım keskin, düşman kalmaz arkamda. Westeros sokakları benim playground'um. Suikast işi kolay, kimse duramaz önümde. Faces adamlar öğretti ölüm sanatını. Seven kitlemizde herkes bilir adımı. Evet, arıyla takım